Merhaba, hoş geldiniz. Kışın iyice yüzünü gösterdiği şu soğuk günlerde hastayı iyileştiren, ölüyü bile dirilten nefis bir haşlama yapacağım. Tavuk haşlaması ve tam sizi ocağımın başında karşılıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi benim tavuk butlarım var, bagetlerim. Bunları büyük bir tenceremin içerisine aldım. Üzerine geçecek kadar bolca su ilave ediyorum. Ben içme suyu kullanıyorum ama arzu edenler arıtma suyu ya da çeşme suyu da kullanabilir. Gerçekten çok şifalı, sağlık verecek bir çorba olduğu için suyunda kaliteli su olmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü bütün şifa suda olacak. Şimdi tavuklarımın üzerine geçecek kadar suyumu koydum. 2 çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Bu çok önemli. Yarım limonumu sıkıyorum. Güzelce yıkadım limonumu. Kabuğuyla birlikte yemeğimin içerisine atıyorum. Çünkü limon kabuğunun içerisinde çok faydalı vitaminler var, mineraller var. Olduğu gibi kabuğun suyun içerisine bunları bırakması bize şifa katacak. Şimdi ben tenceremin altını açtım, kapağımı kapattım. Güzelce bir fokurdayacak. Fokurdadıktan sonra kaynayınca ilave edeceğim şeyler olacak. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, çok güzel bir şekilde tavuğumuz kaynadı. Bir 5 dakika için kaynattıktan sonra altını kıstım. Şimdi sebzelerim var. Havuçlarımı iri iri doğruyorum ve içine atıyorum. İri doğramak önemli çünkü tavuğumuz pişene kadar havucumuz erimeden güzelce pişsin. Aynı şekilde bir adet kuru soğanım var. Ortadan ikiye bölüp ilave ediyorum yemeğimi. Şimdi 5-6 diş kadar sarımsağım var. Sarımsağımın üzerine vurdum. Güzelce alisinini çıkarttım. 10 dakika beklettim. Sarımsaklarımı da yemeğime ilave ediyorum. 3 adet patatesim var. Patateslerimi ortadan ikiye bölerek iri iri koyuyorum. Burada da aynı şekilde havuçtaki mantık gibi tavuğum iyice pişene kadar erimeden güzelce patateslerim, sebzelerim pişsin. 3 adet patatesimi de ilave ettikten sonra güzelce yıkadığım tertemiz bir iple bağladığım 3'te 1 demet maydanozum var. Maydanozumu da ilave ediyorum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Tavuğumun altı kısık. Yavaş yavaş tıngırdayarak kaynayacak. Bütün sebzelerin vitaminleri, faydalı maddeleri suya ölmeden güzelce karışsın diye kısık ateşte kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Pişme işlemimiz bitsin, tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, çok güzel pişti. Tavuğumuz da, sebzelerimiz de piştiler, yumuşadılar. Şimdi ben içine ilave ettiğim soğanımı, maydanozumu ve limonumu çıkarıyorum. Limonumun güzel suyunu sıkarak çıkarttım. Şimdi bu biraz ılısın burada. Biz diğer tarafta terbiyemizi hazırlayacağız. Evet, 2 yemek kaşığı kadar yoğurdum var. Su ile birlikte aldım. Yoğurdumu güzelce şöyle bir eziyorum. Homojen kıvamı getiriyorum. Yarım limonum var. Bildiğiniz klasik terbiye bu. Yarım limonumun da suyunu sıkıyorum. Daha lezzetli, kıvamlı, güzel görünümlü bir su elde etmek için. 1 adet yumurtam var. Yumurtamı da kırıyorum içine. Çok güzel bir terbiye olacak bu. 1 yemek kaşığı kadar da unum var. Onu da ilave ediyorum. Unu çok koymayın arkadaşlar. Çünkü yoğunlaştırmak, koyulaştırmak istemiyoruz. Sadece biraz terbiye olsun. Rengini döndürelim. Lezzet katalım istiyoruz. O nedenle 1 yemek kaşığı kadar unum yeterli. Şimdi bu terbiyem hazır. Güzelce ben bunu karıştırdıktan sonra yemeğim biraz ılındı. O suyundan alacağım, ilave edeceğim ki kesilmesin terbiyem, kötü olmasın. Güzel bir kıvam elde edelim. Yavaş yavaş ısıta ısıta ilave edeceğim. Zaten bütün malzemelerim oda sıcaklığındaydı. Evet. Evet, şimdi yemeğimin suyundan
Yavaş yavaş kepçe kepçe ilave ediyorum. Hiç hızlı olmuyorum. Çünkü yumurtam kesilsin, yoğurdum kesilsin istemiyorum. Sadece ısıtma işlemini yavaş yavaş hallediyorum. Yavaş yavaş kepçemle, dediğim gibi aceleye hiç gerek yok. Arkadaşlar, Osmanlı mutfağı çalışan restoranların, esnaf lokantalarının hakikaten özellikle kışın olmazsa olmaz yemeğidir bu. Çok satarlar, çok sevilir, çok beğenilir. Şifa küpü bir yemek. Gördüğünüz gibi içine koyduğumuz bütün sebzelerin tavukla beraber tavuğun kemiğinden gelen kolajeniyle birlikte ağır ağır pişmesiyle gerçekten muhteşem bir yemeğe dönüşüyor. Çocuklarımız, yaşlılarımız mümkün olduğu kadar bu yemekten şifalansın, faydalansın. Özellikle böyle soğuk kış günlerinde, karlı havalarda gerçekten çok çok güzel bir yemek. Gördüğünüz gibi ben terbiyemi iyice sulandırdım, iyice ısıttım. Şimdi yemeğimi ilave ettiğim zaman hiçbir sorun yaşamayacağım. Eğer bu işlemi yapmasaydım yumurtam erkenden pişebilirdi ve yoğurdum kesilebilirdi. Bunu engellemek için mutlaka bu işlemi yapın. Bütün terbiyelerde, düğün çorbasında ve bunun gibi pek çok terbiye kattığımız yemeklerde lütfen bu işlemi yapmayı unutmayın. Çok basit, çok kolay. Şimdi ben yavaş yavaş yemeğime bu terbiyemi ilave ediyorum. Çok fazla karıştırmıyorum. Tencerem çünkü gördüğünüz gibi dolu ve parçalı, büyük parçalar. Dolayısıyla çok karıştırma imkanım yok. İşte bu nedenle de terbiyemizi iyice sulandırmak ve ısıtmak çok önemli. Şimdi yemeğimin altını tekrar açıyorum. Çok hafif bir iki tıkım kaynayacak. Kaynadıktan sonra da 5 dakika altını kısacağım ki bu yumurta, yoğurt, un pişmiş olsun, çiğ kalmasın. Ondan sonra yemeğim hazır olacak ve servise geçeceğiz. Evet arkadaşlar, nefis yemeğimiz hazır oldu. Şimdi buyurun sunuma geçelim. Gördüğünüz gibi suyu, bütün yemeğimiz hepsi mükemmel oldu. Evet arkadaşlar, şifalı yemeğimiz, tavuk haşlamamız hazır. Size şöyle göstermek de istiyorum. Tavuğumun lif lif dökülüşünü, patateslerim, bakın bütün dokusunu size göstermek istiyorum. Bu havucum, hepsi tam kıvamında, erimeden çok lezzetli bir şekilde pişti. Gerçekten çok sağlıklı, çok lezzetli bir yemek. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve evlerinizde denersiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Eğer ilk defa karşılaşıyorsak ve videomu yeni gördüyseniz lütfen kanalımdaki diğer videoları da bir göz atın ve kanalıma abone olun. Emin olun çok beğeneceğiniz tarifler var. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.